Dur bir tahmin edeyim. Hayatın boyunca sıska biriydin veya yazları tişört giymeyi sevmemene sebep olan çelimsiz bir vücudun vardı. Bu yüzden artık giydiğin kıyafetlerin üzerine oturmasının vakti geldi ve balk yapmaya karar verdin. Ama çoğu kişi balkın amacını tam olarak kavrayamadan direkt pata küte tıkınmaya başlıyor. Günün sonunda kas kazanacağım diye çıktığın bu yolda bir bakmışsın yağlı bir obeze dönmüşsün. İşte bu yüzden kas kazanacağım diye şişko bir maymuna dönüşmemen ve kendi yaptığın hataları senin yapmaman için balk hakkında bilmen gereken her şeyi videonun sonunda anlamış olacaksın. Balk nedir? Balka girmek için en uygun zaman ve bu süreci minimum derecede yağlanarak nasıl sürdüreceğine bir göz atalım. Ayrıyeten videonun devamında balk sürecini kolaylaştırman için birkaç tüyo vereceğim. O zaman gel başlayalım. Öncelikle balk nedir? Kas ve güç kazanmak için kalori alımını yani günlük alman gereken kalori seviyesinin üzerine çıkmaktır. Burada seni bir yol ayrımı bekliyor. Clean bulk. Kalori alımının bokunu çıkarmadan günlük alman gereken kalorinin sadece 200-300 kalori üzerine çıkarak yapılan yöntemdir. Böylelikle kilo alımın yavaş ama kontrollü bir şekilde olacak. Ve gereksiz yere yağ kazanmak yerine kaliteli kas kazanacaksın. Davar gibi her canın istediği şeyi yiyemeyeceksin. Ama kaliteli besinler tükettiğin için gün içinde hem fiziksel hem de mental olarak kendini daha iyi hissedeceksin. Ayrıca diğer bir yol olan Dirty Bulk'ta karşılaşabileceğin yağlı cilt, sivilce, halsizlik, sürekli uyku hali gibi şeyleri yaşama ihtimalin düşecek. Yazın plajda manitaları toplamak için geleceğin definasyon sürecin çok daha kolay ve verimli geçecek. Dirty Bulk, canının istediği her şeyi yiyebilirsin. Döner, pizza, hamburger, İskender, şekerli tatlılar, hatta 2 hafta boyunca hiç çıkarılmamış terli, sararmış 36 numara çorap. Sana normal düşme, dönüşme, merak etme. Ahmet, düşme ya. Evet, çok daha hızlı bir şekilde kilo alabilir, büyüyebiliriz. Ama aldığın bu kiloların çok büyük bir çoğunluğu yağ olacak. Evet, belki kısa sürede daha büyük görüneceksin ama yumuşak olacaksın. Bu yüzden insülin direncin artacağı için kaliteli kas kütlesi ekleyemeyeceksin. Dirty bulk yaparken kalori saymana bile gerek yok. Önüne ne geliyorsa yiyorsun zaten. Bu yöntemi önermiyorum. Hem obez olacaksın hem de bu yağları er ya da geç vermen gerekecek. O zaman definasyon süreci, ki bu da başka bir videonun konusu, senin için hiç keyifli geçmeyecek, emin ol. Ayrıca hızlı kilo artışı sebebiyle vücudunda çatlaklar oluşabilir. Akla karayı ayırdığımıza göre ve akıllı biri olduğun için clean bulk'ı tercih ettiğini varsayaraktan şöyle bir düşünelim. Bulk yapmaktaki amacımız ne? Büyümek ve kaliteli kas kütlesi eklemek değil mi? Peki hali hazırda yağ oranının yüksekken nasıl kaliteli kas kütlesi eklemeyi düşünüyorsun? Bulk başlangıcı için yağ oranının %10-15 arası gayet ideal ve kas kütlesi koymak için 55'li bir durumdasın diyebilirim. Bunun üstündeki bir yağ oranıyla bulk yapman saçmalık olur. Çünkü tek yaptığın yağlı vücuduna biraz daha yağ eklemek. Kas değil. Bizzat kendimden biliyorum. Ben düştüm, sen düşme. Bulk ne kadar sürmeli? Bunun kesin bir süresi yok. Ancak bulk'ı bırakman veya ara vermen gerektiğini gösteren bazı işaretler var. Progressive overload yapamıyorsan, yani haftadan haftaya veya 2 haftada bir kaldırdığın ağırlıklar artmak yerine yerinde sayıyorsa ve daha büyük gözükmüyorsan bir yerlerde bir yanlışlık var. Bulk'ın temel amacı güçlenmek ve kas kütlesi kazanmak. Bu ikisi olmadıktan sonra devam etmen sadece gereksiz yağlanmana yol açacak. Ayna en iyi tartıdır. Tartıdaki sayı yerine aynaya bakıp "Lan çok mu yağlandım, bu ne alam?" diye kendine dürüstçe bir sorman gerekiyor. Özellikle karın kasların tamamen görünmez hale geldiyse bulk'ı kesmenin vakti gelmiştir. Bazen kendi gözlerinden durumu objektif değerlendiremezsin. Böyle bir durumda ikinci bir gözle fikir almakta fayda var. Ama gerçekten bu işi bilen birisi tarafından almalısın. Ailen, sevgilin veya sana gaz veren Jim Brown'un fikirleri pek doğru olmayabilir. Vereceğin bu maddelere dikkat et. Yeterince protein tüketmemek. Ne kadar çok yersen ye, yeterli protein almazsan maalesef bulk'tan tam anlamıyla verim alamayacaksın. Biliyorum bu ekonomide çok kolay olmayabilir. Ama en azından minimum kilo başına 1.5-1.7 gram proteini ve bu proteinin en az yarısını hayvansal gıdadan almaya çalış. 2-2,5 alırsan tadından yenmez. Sigaraya, alkole para vereceğine yemeğine verebilirsin. Çoğu insan bulk'tayken kardiyoya gerek olmadığı düşüncesinde ve ben de bunlardan biriydim. Yaklaşık 12 kiloyu sıfır kardiyo ile aldım. Ne mi oldu? Tamamen temiz beslenmeme rağmen inanılmaz yağlandım. Tüm hatlarım kapandı. Evet, temiz beslensen bile kardiyo yapmazsan maalesef daha fazla yağlanacaksın. Haftanın 2 gün yapacağın 15-20 dakikalık kardiyolar hem iştahını açacak hem de kalp sağlığını da koruyarak daha temiz büyüyeceksin. Her gün veya gün aşırı kilona bakıp kilo alamıyorum diye şikayet etme. Bu uzun bir süreç ve bir gecede olacak bir şey değil. Her gün tartılman sana gerçek kilonu göstermeyecek. Haftada bir, sabah kalkar kalkmaz önce sıçıp sonra tartılman gerekiyor. Çünkü gün içinde kilon değişiklik göstereceği için seni yanıltır. Ben su döktükten sonra bile tartıda -500 gram oynuyorum. Uyku ve dinlenme. Önceki videomda ne kadar önemli olduklarından bahsetmiştim. Yeteri kadar uyumuyorsan ve çalıştırdığın kası yeterince dinlendirmiyorsan maalesef o kası tam anlamıyla geliştiremeyeceksin. Uyku çok önemli biraderim.
İpuçlarına gelelim. Yüksek kalorili ve düşük hacimli yiyecekler tüket. Ne demek istiyorum? Kuru yemişler, yağlar, yağlı süt, yağlı yoğurt. Bunun gibi yiyeceklerin kalorisi yüksektir ve yemesi kolaydır. Kokunu çıkarmadan bunlardan yiyerek daha kolay bir şekilde kalori alımını artırabilirsin. Yemeklerine yağ ekle. Yağlardan ölü gibi korkmanı ve lafa pilav yemene gerek yok. Kilo başına 1 gramı geçmenin sürece yağlardan faydalı. Kilo başına 0,5 grama kadar bile düşürebilirsin ama hayatı kendine zindan etmene gerek yok. Sağlıklı yağları tercih et. Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı ve çiğ kuru yemişlerden yağ ihtiyacını giderebiliriz. Kuru yemişi avuç yeme ama sandığından fazla yağ var oğlum onlarda. Fast food'u ödül olarak kullan. Sürekli fast food tüketmek yerine bunu ödül olarak değerlendir. Ama bokunu çıkarma. 2 haftada bir şekilde abartmadan cheat meal yapabilirsin. Hem ufak bir motivasyon olur hem de boğazından sağlıksız bir şeyler geçer de mutlu olursun belki. Sıvı kaloriler al. Evet, geldik çorbaya. Sıvı kaloriler genel olarak daha ucuz ve daha hızlı bir tercihtir. Örneğin yapacağın 1000 kalori bir milkshake'i ister tek seferde dikle, ister gün içinde öğünlerin yanında iç. Yulaf, protein tozu, süt, hurma, muz, çilek vesaire istediğin meyvelerden ekleyerek daha yüksek kalorili bir çorba hazırlayabilirsin. Evet, balk hakkında başlangıç olarak bilmen gereken her şeyi öğrendim. Emeğinin karşılığına destek olarak videoyu beğenmeni ve yorumlarını bekliyorum. Takipte kal. Hocam günde bir koli yumurta yesem Ronnie Coleman gibi olur muyum? Bir tane de hayali götüne sok 10 numara olur.